Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün 3 tepsi fındık lahmacun yapacağız. Maya beklemek yok. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimize 1,5 su bardağı ılık suyumuzu kasemize alarak başlayalım. Çok farklı bir tarif sevgili arkadaşlarım. Bildiğiniz fındık lahmacunlar gibi değil. Bunu da hemen videomun başında belirteyim. İçine bir paket mayamızı ilave edelim. Şöyle bir karıştıralım. Mayamız içinde erisin. Mayamız eridikten sonra şöyle bir su bardağının 1/3 kadar ben sızma zeytinyağı kullandım. Sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Yaklaşık tam 60 gram. Yine bir su bardağının 3'e bölün gözünüzden 1/3 kadar eritilmiş tereyağı. O da tam 60 gram oluyor. 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz. Şimdi hepsini güzelce bağlayalım. Artık bağlamayı biliyorsunuz videomu izledikçe. Yani bütün sıvılar şöyle birazcık kendini tutsun. Şimdi unumuzu ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Toplam un miktarı 5, maksimum 5,5 su bardağı kadar. Lütfen dikkatli ekleyin. Şöyle bir 4,5 su bardağını ekleyin. Kaşıkla kabaca bir toparlayın. Sonra baktınız ki çok cıvık. Etap etap böyle ekleyerek yoğurmaya başlayın. Hamur çok çabuk toparlanan, çok güzel bir hamur. Bakın şöyle elimle baktım. Daha çok cıvık geldi. Biraz un takviyesi yaptım. Bende 5 su bardağı artı 2 yemek kaşığı yani 5,5 su bardağı tam denk düştü. Yoğurmaya başlıyorum. Burada tavsiyem her zaman olduğu gibi şöyle bir 5 dakika güzelce yoğurun. Çünkü bu tarz tariflerde yoğurmak çok önemli. Bakın sevgili arkadaşlarım 5 dakikanın sonunda nasıl böyle lastik gibi diyorum, sakız gibi bir hamurunuz var. Bu tarifimizin en büyük püf noktası veya özelliği mayalandırmıyoruz. Yani maya süresi yok. Şöyle hamurun kıvamını size gösteriyorum. 5 dakika yoğurduk. Şöyle kenara dinlenmeye alalım. Yani hamurumuz sadece kenarda dinlensin. Biz o arada iç harcımızı hazırlıyoruz. 4 adet orta büyüklükte kuru soğan, 3 adet yeşil sivri biber ve bir tutam maydanozumuz var. Bunların hepsini bir manuel el blenderında karışık olacak şekilde. Neden karışık çekiyorum? Çünkü maydanoz soğanla biberle havalanıyor. Öyle yapışmıyor blenderın sağına soluna, çok pratik oluyor. Elinizle doğramanızı da tavsiye ederim ama asla rendelemeyin. Soğan rendelenince sası suyunu salar. Yani bütün lahmacun soğan kokar. Ben soğanı hiçbir tarifimde rendelemiyorum ve tavsiye etmiyorum. Bütün malzemeleri böyle manuel bir blenderda veya tahtada ince ince kıyarak hazırlayabilirsiniz. Hemen kaseye alıyorum. Diğer kalan bütün kuru soğan, yeşil biber ve maydanozu tekrar blenderdan geçirerek hepsini içine aldım. Hemen belirteyim sevgili arkadaşlarım, burada bir püf noktası daha vereceğim. Hepsini geçtik, kasemize aldık. Şimdi tam o aşamada üzerine zeytinyağı dökeceğiz. Neden? Çünkü zeytinyağı döktüğümüzde bütün bu soğanın, biberin, maydanozun etrafına bir yağdan tabaka yapıyoruz. Neden? Çünkü bu pişme esnasında lahmacununuz hani bazen böyle yersiniz de böyle çiğ et gibi çiğ bir sasılık olur. Onu engeller. Çünkü bütün sebzelerin etrafını kaplama yaptık sıvı yağ ile ve mutfakta sıvı yağ büyük bir kaplama aracıdır. Bilmiyorum anlatabildim mi? Ben zeytinyağı kullandım. Arzu ederseniz sıvı yağ da olur. Şimdi iyice karıştırdıktan sonra 250 gram çift çekilmiş kıymamızı ekleyelim. Baharat olarak 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı acı toz biber, çok az yani 1 çay kaşığının ucu kadar da kimyon ekleyin. Kimyon çok baskın bir baharattır. Dikkat edin. Sadece arkadan ufak bir aroması gelsin yeter. 1 yemek kaşığı da salçamızı ilave ettik. Şimdi güzelce elimizle yoğuralım. Yani bu işlemi kaşıkla maşıkla olmaz. Böyle elinizle gireceksiniz içine. Çiğ köfte yoğurur gibi. Bütün malzemeler birbirine güzelce geçirelim. Bakın sevgili arkadaşlarım, şöyle bir 2 dakika yoğurdum. Bütün malzemeler birbirine geçişti. Şimdi onu kenara alalım. Yani benimle eş zamanlı bir şekilde tarifi yapabilirsiniz. Hiç beklemek yok. İç harcımızı hazırladık.
kenara alıyoruz. Biliyorsunuz hamurumuzu da yoğurmuştuk. Öyle beklemenize gerek yok. 1 saat, 1,5 saat mayasının gelmesini. Yoğurup hemen çalışmaya başlayabiliriz. Yaklaşık bir 20 dakika bekledi ben diğer iç harcını hazırlayana dek. Bir tepsinin üzerine bolca un serpiyorum ve hazırlamış olduğumuz hamurlardan ceviz büyüklüğünde bezeler alalım. Benim el yordamımla tam 39 adet çıktı. Yani bunu 40 da yapabilirmişim. Sonra fark ettim. Yani 39-40 adet lahmacun çıkacak bugün. Tam 3 tepsi lahmacun çıkıyor, onu da belirteyim. Bütün hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler aldım. Şöyle kalan hamuru kenara alıyorum. Onu ben sonra bitince tekrar bezeleyerek devam ettim. Şimdi sevgili arkadaşlarım, hazırlamış olduğumuz bezelerimizi tezgahınıza çok az un serperek şöyle bir 10 santim olacak şekilde açalım. Burada ben şeklini kapatarak verdim. Siz izlerken hemen tarifin özelliğini anlatayım. Dikkatiniz çekmiştir. Hamuruna yumurta yok, süt yok, yoğurt yok, hiçbir şey yok. Bildiğimiz lahmacun hamurundan çok farklı. Çünkü bildiğimiz fındık lahmacun su, maya, tuzla yapılır. Yediğinizde de böyle biraz sert olur. Bu çıtır, çok çıtır oluyor ve çok lezzetli oluyor. Bir de zaman tasarrufunuz var. Lezzet inanılmaz güzel oluyor. Aklınızda bulunsun. Bütün hepsini 10 santim olacak şekilde açtım. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye dizip üzerine 1 tatlı kaşığı kıymalı harcımızdan ekleyelim. Onu yine bir kaşığımızın ters tarafıyla hafiften yayalım. Daha sonra kenarlarına şöyle cimcik atalım. Yani cimcikliye kapatalım. Sonra o kısımları da elimizle ortaya doğru kapatarak bitirelim. Çok kolay bir işlem. Hiç gözünüz korkmasın. Ben çok zevkli ve hızlı çalıştım. Yine şöyle kıymayı biraz dağıtıyorum. Kenarlarından 2 parmağımla önce böyle bakın birleştiriyorum. O birleştirdiğim yerleri de sonra tam bitişte ortaya doğru elimle, bakın şöyle daha detaylı gösterebildim size. Elimle de ortaya doğru bastırarak bitiriyorum. Bir tepsi, yani ilk tepsimiz fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 220 derece fırına verelim. Fırın çok kaynar olsun, çok önemli. Hemen ikinci tepsiyi yapmaya başladım. 220 derece fırınınızı önceden ısıtın sevgili arkadaşlarım, bu çok önemli. Biraz sonra neden önemli olduğunu da değineceğim. Bu arada onu fırına verdik ya, bir bekleyin şöyle bir 10 dakika. Daha sonra ikinci tepsiye başlayın veya bezelerinizi açın ama kıymanızı eklemeyin. Neden mi? Çünkü tepside beklerken kıyma hamura suyunu verir. O da fırında kızardığında altı çıtır olmaz. Küçük püf noktaları ama mantıklıdır bunlar. Hep mantıklı açıklamalar. Düşünün, hamur kıyma üzerinde bekle. Kıymanın suyunu çeker. Fırına verdiğinizde de alt kısmı çıtır olmaz. Anlatabildim değil mi? Şimdi ilk tepsimiz fırından çıkmak üzereyken ikinci tepsiyi verdim. Bakın sevgili arkadaşlarım, böyle bir güzellik olamaz. Kenarlarına yumurta sürmedik, hiçbir şey sürmedik. Çıtır çıtır, hiç beklemeden hamuru, fındık lahmacunumuz hazır. Hemen onu bir tele alıyorum terleme yapmaması için. Bu arada biliyorsunuz ikinci tepsiyi de fırına vermiştim. Bunu çıkarıp hemen öbürünü verdim. Yaklaşık bir 220 derecede 25-30 dakika pişirdim. Çok güzel görünüyorlar. Hemen üçüncü tepsiyi de ikinci tepsi çıkmadan önce hazırlıyorum. Yani bir tepsinin fırında kalma süresi yaklaşık 30 dakika. Siz 15 dakika sonra ikinci tepsiye çalışın veya diğer tepsiye. Bunu da aynı şekilde üzerine kıymaları ekliyorum. Bakın kenarlarından cimcik atıyorum. Daha sonra da o sivri kalan kısımlarını elimle ortaya doğru ittirerek bitiriyorum. Tam 3 tepsi fındık lahmacun çıkıyor vermiş olduğum bu tariften. Üçüncü tepsiyi de fırına gönderdim. İkinci tepsiyi fırından çıkardım. Yani sevgili arkadaşlarım, ben izlerken, seslendirme yaparken ben de heyecanlanıyorum. Bana ne oluyorsa. Çok güzel. Hem sunumu güzel. Ramazan'da sofraya getirin, açılış olarak, sahurda. Misafirlerinize ikram edin, çay saatinize. Buzluğa atın. Mesela ben bunun yarısını buzluğa paketleyip attım. İstediğiniz zaman 3 tane 4 tane çıkarıp ısıtın. Güzelliğe bakar mısınız?
Tabii hem göze hem mideye hitap eden çok lezzetli bir tarif. Üçüncü tepsiyi de yine tele böyle üst üste dizebilirsiniz. Asla yumuşamaz, garanti veriyorum. Ve bir tepsiye sunum için hazırlıyorum. Ben böyle bir bakır tepsinin üzerine hazırladım. Biraz daha sıcak olduğu için altına yağlı kağıt serdim. Ama sermeseniz daha orijinal ve güzel bir görünüm olur ama terlemesini istemedim. Ve bütün lahmacunlarımız sunum için hazırlandı. Hemen size şöyle detaylıca gösterip büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere çok güzel bir tarifle geldim. Ramazan şimdiden hoş gelsin, sefa gelsin. Yakında Ramazan'a giriyoruz birkaç gün sonra. Ben şimdiden Ramazan tariflerine başladım. Hemen doku testine geçtim. Üzerine bol limon sıkıp daha sonra maydanoz ve soğanı marine etmiştim limonda. Onu üzerine verip böyle afiyetle tüketebilirsiniz. Görünüşü bile çok tatlı. Bir de elimle doku testi yapıp size o çıtırlığını, hamurun farkını göstermek isterim. Hamurumuzda biliyorsunuz yumurta olmadı, süt yok, yoğurt yok, su, un, tuz, mayayla da yapmadık. Sadece sıvı yağ ve tereyağı kullandık. Dolayısıyla bu da çıtır bir etki yaptı. Sevgili arkadaşlarım, bu hamura etkilendiğim tarifimi vermiştim size daha önce. Böyle 40 yıllık poğaça tarifi olarak. Oradan esinlenerek uyarladım ve muhteşem oldu. Fırını çok kaynar pişirdik. Onu da hemen açıklayayım. Ağır fırında pişirirseniz kıyma suyunu saldıkça hamur onu çeker. Çekerse altı yumuşak olur. 220 derecede 30-35 dakika ne diyoruz ona, speed pişirme gibi bir şey düşünün. Hızlı pişirme, taş fırın gibi. Bunu da açıklamış olayım. Şöyle iç dokusunu göstereyim. Sahura yapın, iftara yapın, çay saatinize yapın. Şimdiden deneyecek tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.